Bugün Chris Dewdney ve araştırma grubunun potansiyel bariyerler ve kuyular ile ilgili olan çalışmalarından bahsedeceğiz. Ve aynı zamanda bariyer ile etkileşime giren bir kuantum dalga potansiyelinin iki boyutlu Schrödinger denklemi üzerinden sayısal çözümünü inceleyeceğiz. Bu kavramları MATLAB programında analiz edecek şekilde uyarladım. Şimdi bugünün konusuna giriş yapalım. Çalışmamız parçacıkların kare potansiyel bariyerle karşılaştığı ve olay enerjisinin bariyer yüksekliğinin yarısı, bariyer yüksekliğine eşit ve bariyer yüksekliğinin iki katı olduğu 3 vakayı inceler. Birinci vakamız olay enerjisinin bariyer yüksekliğinin yarısı olduğu durumdur. Parçacıkların yörüngeleri dalga paketindeki başlangıç konumlarına büyük ölçüde bağlıdır. Paketin ön tarafına yakın başlayan parçacıklar bariyeri tünelleyerek geçebilir ve parçacıkların bunu yapmak için yeterli klasik enerjiye sahip olmamasına rağmen bariyerden geçtiği önemli bir kuantum fenomenini gösterir. Ancak bu tür parçacıkların hepsi geçemez. Bazıları bariyerin içinde geçici olarak sıkışır ve kaçmadan veya yansıtılmadan önce salınım yapar. Tünelleme yapmayan ancak sıkışan parçacıkların davranışı özellikle ilginçtir. Bu parçacıklar kaçmadan önce bariyerin içinde sonlu bir süre salınım yapmaktadır. Ortaya çıkan yörüngelerin yayılması bariyerlerin varlığında kuantum davranışının karmaşıklığını vurgulamaktadır. Biraz daha arkadan başlayan parçacıklar bariyeri deler ancak sonunda yansıtılır. Bariyerin yakınında kümelenir ve bir deri etkisi oluşturur. Bu parçacıkların bariyerin yüzeyinin yakınında sıkıca toplandığı, elektromanyetik dalgaların bir iletken yüzeyinde davrandığı gibi bir fenomeni ifade eder. Dalga paketinin arkasından gelen parçacıklar bariyere ulaşmadan önce yansıtılır ve Wiener tipi kenarlara benzeyen girişim desenleri oluşturur. Bunlar optik girişim kenarlarının kuantum analoglarıdır ve parçacıkların dalga benzeri doğasından kaynaklanır. İkinci vakamız olay enerjisinin bariyer yüksekliğine eşit olduğu durumdur. Olay enerjisi bariyer yüksekliğine eşit olduğunda vaka 1 ile karşılaştırıldığında daha fazla parçacık bariyerden tünel açar. Paketin merkezine yakın parçacıklar bu etkiye önemli ölçüde katkıda bulunarak bariyerin içinde bir dalga paketi oluşturur. Bu paket parçacıklar bariyerden iletildikçe veya bariyerden yansıdıkça genliğinde yavaş yavaş azalmaya yol açar. Arkadaki parçacıklar öndekilerden daha erken yansır. Vaka 1 ile karşılaştırıldığında arada ince bir fark vardır. Bu fenomen kuantum parçacıklarının basitçe düzgün bir şekilde geri sıçramadığını ancak başlangıç konumlarına bağlı olarak yansımalarında bir yayılmayı sergilediğini gösterir. Vaka 3'ten bahsedecek olursak burada da olay enerjisi bariyer yüksekliğinin 2 katı olarak verilmektedir. Bariyer yüksekliğinin 2 katı olduğunda paketin ön yarısındaki parçacıklar klasik beklentileri yakından takip eden bir şekilde iletilir. Ancak sistem hala kuantum mekaniksel davranış gösterir. İki ayrı yansıyan parçacık grubu ortaya çıkar. Bariyere asla ulaşmayanlar ve yansıtılmadan önce bariyere girenler. Bir sonraki çalışma ise kare potansiyel kuyusuyla karşılaşan parçacıkların olay davranışına ilişkindir. Ve burada da iki senaryo mevcuttur. Bunlardan birincisi olay enerjisinin kuyu derinliğinin yarısı olduğu ve ikincisi de kuyu derinliğinin 2 katı olduğu durumdur. Burada vaka 4'ü inceleyeceğiz ve olay enerjisinin kuyu derinliğinin yarısı olduğu durumdan bahsedeceğiz. Bariyer senaryosunun aksine kuyuya giren parçacıklar içeride dışarıdakilerden daha hızlı hareket eder. Bu parçacıkların potansiyel kuyusunda kinetik enerji kazandığı klasik beklentiyle tutarlıdır. Paketin ön yarısındaki tüm parçacıklar kuyudan iletilir. Ancak arkadakiler kuyuda daha fazla zaman geçirir. Ve bu da ortaya çıkan yörüngelerinde bir yayılmaya yol açar. Bu yayılma kuyunun içinde geçirilen zamandan dolayı parçacıkların dağılmasına benzer. Dikkat çekici bir gözlemden bahsedecek olursak, iletilen ve yansıyan parçacıklar arasındaki yörüngelerin çatallaşmasıdır. Bu çatallaşma potansiyel kuyusuyla etkileşimlerine bağlı olarak dalga paketlerinin farklı gruplara kuantum mekaniksel olarak bölünmesini gösterir. Vaka 5'te ise olay enerjisi kuyu derinliğinin 2 katı olmaktadır. Bu senaryo iki grup yansıyan yörünge sergiler. Bir grup
kuyuya ulaşmadan önce yansıtılırken diğeri yansıtılmadan önce kuyuya girer. Bu davranış kuantum parçacıklarının dalga benzeri doğasını ve potansiyel yapılarla etkileşimlerinin klasik yörünge desenlerine nasıl yol açabileceğini daha da ayrıntılı bir şekilde göstermektedir. Dabney ve Healy tarafından yapılan hesaplamalar ve yörünge analizleri özellikle Bohmian çerçevesi içinde kuantum mekaniğine dair derin içgörüler sunmaktadır. Bu sonuçların gösterdiği temel bir ilke kuantum yörüngelerinin kesişmediğidir. Yörüngelerin bu kesişmeyen doğası her parçacığın benzersiz, iyi tanımlanmış bir yolu izlediği Bohmian mekaniği tarafından sunulan kuantum mekaniğinin deterministik yorumuyla uyumludur. Kuantum potansiyeli Q, parçacıkları tünelleme, yansıma ve iletim gibi karmaşık kuantum süreçlerinde yönlendirmede önemli bir rol oynar. Klasik potansiyellerin aksine kuantum potansiyeli parçacıkların klasik olarak geçememeleri gereken enerji bariyerlerini aştığı tünelleme gibi klasik olmayan davranışlara yol açabilir. Ayrıntılı analizde kuantum ve klasik mekanik arasındaki hem benzerlikleri hem de farklılıkları vurgulamak durumundayız. Örneğin yüksek olay enerjisine sahip durumlarda parçacıkların bir bariyer üzerinden iletilmesi klasik görünebilirken tünelleme ve yörüngelerin kesişmemesi gibi kuantum özellikleri dikkate alındığında temel farklılıklar da görülmektedir. Şimdi de kodlama ve nümerik analizlerin anlatılacağı ve çeşitli senaryoların görselleştirileceği bölüme geçelim. İlk olarak göreli olmayan mikroskopik sistemlerin dinamiklerini Schrödinger denklemiyle tanımlayacağız. Burada baz aldığımız temel yöntem Kopenhag yorumu olmaktadır. Ve ilerleyen bölümlerde Bohmian mekanikteki kuantum potansiyelini içeren yorumlara da değineceğiz. Bu kuantum sistemlerinin davranışını yöneten kuantum mekaniğindeki temel bir denklemdir. Bu denklemi belirli bir problem uyguladığımızda belirli sınır koşullarına sahip bir diferansiyel denklemi çözmemiz gerekir. Ancak kuantum sistemleri sürekli bir uzay ve zamanda var olduğundan bu denklemleri çözmek genellikle problemi hem uzayda hem de zamanda ayrıştırmaya gerektirir. Ardından kısmi diferansiyel denklemleri çözmek için sayısal bir teknik olan kapalı yöntemi kullanacağız. Bu yöntemi kuantum mekaniğine özellikle Schrödinger denklemini uyguladığımızda sorunu yönetilebilir parçalara ayırmamıza yardımcı olur. Sistemin toplam enerjisini temsil eden Hamiltonian zamanla değişmeyen parçalara bölünür. Bu bölünme farklı enerji türlerini kinetik ve potansiyel enerji gibi ayrı ayrı ele almayı kolaylaştırır ve bir kuantum sisteminin nasıl evrimleştiğini hesaplarken daha doğru sonuçlara yol açar. Bu yöntem denklemleri çözmek için zamanda ileri ve geri adımları birleştirerek daha fazla kararlılık ve doğruluk sağlar. Özellikle Schrödinger denklemine uygulandığında zamandan bağımsız bileşenlere ayrılan Hamiltonian operatörü ile ilgilenir. Açıklanan yöntem esasen özellikle katı denklemleri çözmede kararlılığıyla bilinen kapalı Euler aşamasıdır. Bu yöntemin kuantum mekaniğindeki avantajı zaman adımları nispeten büyük olsa bile kuantum sistemlerinin zaman evriminin daha doğru ve kararlı simülasyonlarına olanak vermesidir. Schrödinger denklemi kuantum mekaniğinde temeldir. Bize bir kuantum sisteminin durumunun zaman içinde nasıl değiştiğini söyler. Basit bir ifadeyle bu denklem bir kuantum sisteminin durumunu temsil etmenin bir yolu olan dalga fonksiyonunu anlamakla ilgilidir. Dalga fonksiyonu parçacıkların belirli konumlarda bulunma olasılığı dahil olmak üzere sistem hakkındaki tüm bilgileri içerir. Daha önce bahsettiğim Hamilton operatörü burada önemli bir rol oynar. Hem parçacıkların hareketinden kaynaklanan enerji hem de parçacıkların potansiyel alandaki konumlarından kaynaklanan enerji dahil olmak üzere sistemin toplam enerjisini temsil etmektedir. Schrödinger denklemi dalga fonksiyonunun nasıl evrimleşeceğini tahmin etmek için bu bilgileri kullanır. Örneğin bir atomdaki bir elektronu inceliyorsanız Schrödinger denklemi elektronun konumunun ve enerjisinin çekirdek etrafında hareket ederken nasıl değiştiğini anlamamıza yardımcı olur. Dalga fonksiyonu elektronu farklı zamanlarda farklı yerlerde bulunma olasılığını verir. Zaman bağımlı Schrödinger denklemiyle uğraşırken resmi çözüm sürekli zamanı küçük, yönetilebilir adımlara bölen ayrıklaştırma adı verilen bir süreci içerir. Buradaki fikir sistemin toplam enerjisinin ki bu Hamiltonian ile temsil edilir, zamanla değişmemesi durumunda üniter yayıcı adı verilen özel bir matematiksel araç kullanabileceğimizdir. Bu yayıcı genel sistemi sabit tutan ve dalga fonksiyonunun sistemin durumunu tanımlayan
dalga fonksiyonunun fiziksel özelliklerini koruyan bir şekilde zamanda adım atmamızı sağlar. Dalga fonksiyonu bu yayıcı özelliği kullanarak her zaman adımında güncellenir ve zaman içinde doğru bir şekilde evrimleştiğinden emin olunur. Bu kuantum sistemlerinin zaman içinde nasıl davrandığını doğru bir şekilde simüle etmek için çok önemlidir. Sistemin toplam enerjisini tanımlayan Hamiltonian hem hareketten hem de konumdan yani potansiyel enerjiden kaynaklanan enerjiyi içerdiği için genellikle karmaşıktır. Sorunu çözmeyi kolaylaştırmak için Hamiltonian'ı iki parçaya böleriz. Bunlardan biri kinetik enerjiyi içerir, diğeri potansiyel enerjiyi. Bu bölme tekniği sistemin evrimini simüle ettiğimizde kinetik ve potansiyel enerji bileşenlerini ayrı ayrı ele almamızı sağlar. Bu noktada hesaplama basitleşir, daha verimli hale gelir ve daha kararlı bir şekilde ifade edilir. Bu iki parçayı ayrı ayrı yöneterek yöntem dalga fonksiyonunun zaman içinde doğru bir şekilde evrimleşmesini sağlar. Bu da simülasyonun bütünlüğünü korumak için kritik öneme sahiptir. Şimdi de iki boyutlu Schrödinger denklemi ve kapalı şema yöntemiyle olan nümerik analizi hakkında bilgiler verelim. Sistemin başlangıç dalga fonksiyonu bir Gauss fonksiyonu olarak tanımlanır. Kuantum mekaniğinde Gauss dalga paketleri yaygın olarak kullanılır. Çünkü bir parçacığın belirli bir yerde bulunma olasılığını ve momentumunu iyi bir şekilde tanımlar ve yerelleştirilmiş bir tanımını sağlar. Bu Gauss fonksiyonu parçacığın uzaydaki başlangıç konumunu temsil eden belirli bir noktada maksimum değerine ulaşır. Bu esasen parçacığın başlangıçta bulunma olasılığının en yüksek olduğu dalga paketinin merkezidir. Dalga paketinin uzamsal genişlemesi veya uzayda ne kadar yayılmış olduğu Gauss fonksiyonunun genişliğini kontrol eden bir parametre tarafından belirlenir. Bu parametre için daha küçük bir değer dalga paketinin uzayda daha yerelleştirilmiş veya daha sıkı olduğu anlamına gelmektedir. Dalga sayısı dalga paketinin momentumunu belirler ve bu dalga paketinin ne kadar hızlı ve hangi yönde hareket ettiği ile ilgilidir. Dalga sayısı dalga paketini belirli bir eksen boyunca ileri veya geriye doğru belirli bir yöne iten dalga benzeri bir salınım başlatır. Başlangıç anında t eşittir 0 dalga fonksiyonu şekli yalnızca uzayda ne kadar yayıldığına ve dalga sayısına bağlıdır. Parçacığın kütlesine değil. Bu tipiktir çünkü kuantum mekaniğinin konum tabanlı görünümünde parçacığın kütlesi doğrudan dalga paketinin şeklini değiştirmez. Bu bağlamdaki dalga fonksiyonu normalleştirilmemiştir. Bu toplam boyutunun genellikle kuantum mekaniğinde yapılan 1'e ölçeklenmediği anlamına gelir. Ancak normalleştirme her zaman gerekli değildir. Özellikle de dalga paketinin genel boyutundan veya olasılık dağılımından ziyade nasıl hareket ettiğini anlamakla daha çok ilgilendiğimizde. Yöntem sayısal hesaplamalar için yaygın olarak kullanılan programlama ortamı olan MATLAB kullanılarak başlangıç dalga fonksiyonunun nasıl oluşturulacağını önermektedir. Bu kurulumda dalga paketinin genişliğini ve başlangıç konumunu kontrol eden parametrelerle birlikte belirli sayıda noktadan oluşan bir ızgara tanımlanmıştır. Dalga numaraları dalga paketin hareket edici yönü ve hızı tanımlamak üzere ayarlanır. Daha sonra dalga fonksiyonu hem dalga paketinin uzaydaki yayılımını hem de hareketini belirleyen salınımlı bileşeni içeren bir dizi fonksiyonu kullanarak oluşturulur. Dalga fonksiyonunun bir çizimi oluşturulduğunda ve mutlak değeri olasılık yoğunluğuyla ilgili olan mutlak değeri şeklinde ifade edilir ve dalga paketinin bulunma olasılığının en yüksek olduğu yeri görsel olarak temsil eder. Genellikle en yüksek yoğunluk merkeze yakındır. Grafiksel çıktı Gauss dalga paketini yoğunluğun merkezde yani başlangıç konumunda en yüksek olduğu ve merkezden uzaklaştıkça azaldığı görsel bir çizim olarak gösterilmiştir. Bu çan şeklinde olan ve merkezde tepe noktası olan bir Gauss fonksiyonunun özelliklerine uymaktadır. Şimdi de iki boyutlu kare kuyu potansiyel bariyeri ve silindirik potansiyel bariyerlerinden bahsedelim. Kare kuyu potansiyel bariyeri kuantum mekaniğindeki en basit ve en temel kavramlardan biridir. Potansiyel enerjinin sabit ve nispeten yüksek olduğu dikdörtgen bir alanın bulunduğu düz iki boyutlu bir yüzeyi hayal edin. Bu dikdörtgen alanın dışında potansiyel enerji sıfıra düşer. Bu kurulum duvarları olan düz bir kuyuya benzer. Burada parçacık kuyumuzun içinde daha yüksek bir potansiyel enerjiyi deneyimler ve dışarıdaki potansiyel enerjiyi deneyimlemez. Bu tür bariyer bir parçacığın uzayda belirli bir bölgeyle örneğin bir kuantum noktasında sıkışmış bir elektron
veya bir yarı iletkendeki sınırlı bir bölgeyle sınırlandırıldığı durumları modellemek amacıyla kullanılır. Bu modelde elektron bir parçacık gibi kuyunun içine yerleştirildiğinde davranışı potansiyelin duvarları tarafından kısıtlanır. Parçacık kuyunun içinde serbestçe hareket edebilir, ancak kenara potansiyelinin değiştiği yere ulaştığında kuyuya yansıyabilir veya bazı durumlarda enerji koşulları izin verirse duvardan tünel açabilir. Bu kuyunun içindeki ayrı enerji seviyeleri gibi ilginç kuantum fenomenlerini oluşturur. Silindirik veya dairesel potansiyel bariyeri ise özellikle sistemin dönme simetrisine sahip olduğunda kullanışlı olan bir diğer temel kavramdır. Burada dikdörtgen bir şekil yerine potansiyel bariyer iki boyutlu yüzey üzerinde dairesel bir bölge oluşturur. Potansiyel enerji bu dairesel alan içinde yüksektir ve dışında sıfıra düşer. Bu bariyer türü simetrinin çok önemli olduğu sistemleri modellemek için idealdir. Örneğin dairesel şekilli kuantum noktaları veya davranışın merkezi bir noktadan itibaren her yönü aynı olduğu diğer sistemler gibi. Bu modelde dairesel bariyer içindeki bir parçacık dairesel bölge boyunca düzgün potansiyel enerji deneyimler. Bu düzgünlük kare kuyuya kıyasla farklı kuantum davranışlarına yol açar. Örneğin bariyer içindeki parçacığın dalga fonksiyonu dairesel şekil nedeniyle simetrik desenler sergileyebilir. Bu da parçacığın daire içindeki belirli alanlarda bulunma olasılıklarının farklı enerji seviyelerine yol açar. Kare kuyu, yarı iletkenlerdeki kuantum kuyuları gibi sınırlama alanının dikdörtgen olduğu durumlarda kullanılır. Silindirik bariyerler, belirli kuantum noktaları gibi dairesel simetriye sahip sistemleri modellemek için de daha uygun olmaktadır. Bariyerin şekli parçacığın dalga fonksiyonunun nasıl davrandığını etkiler. Kare bir kuyuda dalga fonksiyonu dikdörtgenin köşeleri ve kenarları ile ilişkili desenler gösterebilirken silindirik bir bariyerde dalga fonksiyonu daha düzgün ve simetrik olma eğilimindedir. Hem iki boyutlu kare kuyu potansiyel bariyeri hem de silindirik potansiyel bariyeri parçacıkların kuantum mekaniğinde sınırlı alanlarda nasıl davrandığını anlamak amacıyla önem arz etmektedir. Şimdi de Gauss dalga paketi ve silindirik potansiyel ile iki boyutlu zaman bağımlı Schrödinger denklemini simüle etmek için gerekli olan MATLAB kodunun açılımına bakalım. Bu simülasyonun odak noktası kuantum dalga fonksiyonunun silindir veya elips şeklinde olabilen potansiyel bariyerlerle nasıl etkileşime girdiği ile alakalıdır. Bu bariyerlerin şeklini bir parametre kullanarak ayarlayabiliriz. Bu parametre 1 olarak ayarlandığında bariyer tamamen silindirik, yani dairesel bir şekle sahiptir. Parametre 1'den küçükse bariyer eliptik bir şekil alır ve parametre 1'den ne kadar azalırsa bariyer o kadar uzun bir eliptik haline gelir. Bu potansiyel bariyerler dalga fonksiyonunun nasıl davrandığını etkiler. Bariyerden geçip geçmediğini, dağılıp dağılmadığını veya tünelden geçip geçmediğini. Simülasyonun sınırlarını belirleme şeklimiz dalga fonksiyonunun davranışını büyük ölçüde etkilemektedir. Bu sınırların neden olduğu istenmeyen etkilerden kaçınmak için dalga fonksiyonu başlangıçta kenarlardan uzağa yerleştirilir. Bu dikkatli yerleştirme ve simülasyon için yeterince büyük bir alan seçilmesi dalga fonksiyonunun simülasyon alanının sınırları tarafından bozulmadan doğal olarak evrimleşmesini sağlar. Bu gösterilen programda dalga fonksiyonunu simüle etmek ve hızını hesaplamak için kullanılan yöntemler araştırmacılar Chris Devaney ve Lam'ın çalışmalarına dayanmaktadır. Bu teknikler başlangıçta 1990'da yayınlanan bir çalışma için geliştirilmiş olup bunların iyi kurulmuş ve güvenilir olduğunu göstermektedir. Program daha iyi bir hız hesaplaması için Richardson yöntemi de dahil olmak üzere yeni tekniklerle güncellenerek simülasyonun doğruluğu artırılmıştır. Zaman bağımlı Schrödinger denklemi potansiyel bariyerlerle etkileşime girdiğinde dalga fonksiyonunun zamanla nasıl değiştiğini gözlemlemek için bu simülasyonda çözülmüştür. Görselleştirme bu sürecin önemli bir parçasıdır ve program iki ana görsel çıktı ürünü sağlar. Bunlar iki boyutlu grafikler, yani dalga fonksiyonunun olasılık yoğunluğunu esas olarak parçacığın bulunma olasılığının yüksek olduğu yerleri temsil eden bu yoğunluğu potansiyel bariyerin şekliyle birlikte gösterir. 3 boyutlu grafiklerde bu dalga fonksiyonunun bariyerle nasıl etkileşime girdiğini görmemizi sağlayan 3 boyutlu bir görünüm sunar ve girişim desenleri, saçılma ve tünelleme gibi etkileri daha ayrıntılı olarak gösterir. Dalga fonksiyonu silindirik bariyerlerle etkileşime girdiğinde girişim nedeniyle desenler oluşturur. Bariyerin simetrisi dalga cephelerinin saçılmasına
ve etrafında bükülmesine neden olur. Bariyerin yüksekliği düşükse dalga fonksiyonunun içinden tünelleme yapma olasılığı daha yüksektir. Bu dalga fonksiyonunun bir kısmının bariyerden geçebileceği ve parçacığı diğer tarafta bulma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bariyerin yüksekliğine ve dalga fonksiyonunun enerjisine bağlı olarak dalganın bazı kısımları yansıtılırken diğerleri geçer. Ancak ışığın farklı ortamlarda geçerken kırılmasına benzer şekilde hafifçe yön değiştirir. Bu açıklama 3 nokta yöntemli kapalı şemanın çeşitli potansiyel bariyerlerle bir kuantum dalga fonksiyonunun etkileşimini simüle etmek ve anlamak için nasıl kullanıldığını ana hatlarıyla açıklamaktadır. Bu yöntem bariyerin şeklinin ayarlanmasına, sınır koşullarının dikkatli bir şekilde yönetilmesine ve dalga fonksiyonunun zaman evriminin görselleştirilmesine olanak tanır. Simülasyon, girişim, saçılma, tünelleme ve kırılma gibi temel kuantum fenomenlerini ortaya çıkararak potansiyel bariyerlerin varlığında kuantum sistemlerinin davranışına dair değerli içgörüler sağlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.